Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tarif hazırladım. Sapsarı rengiyle muhteşem bir reçel hazırladım arkadaşlar. Kavun reçeli. Bildiğiniz tüm reçelleri unutturacak mis gibi kokulu sapsarı rengiyle kavun reçeli hazırladım. Ekmeğin üzerine şöyle sürüyorum ki nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görün. Muhteşem bir reçel oluyor arkadaşlar. Daha önce denemediyseniz bu reçeli denemenizi tavsiye ediyorum ısrarla. Evet, kavun reçeli nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Hazırlaması son derece basit. Burada benim yarım kavunum var. Bir dilimi de dilimlenmiş şekilde. Toplamda 3 dilim kavundan hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir dilimini buraya dilimlemiştim daha önceden. Onu şöyle döküyorum. Kalan yarım kavunu da ikiye bölüp temizliyorum. Şöyle çekirdeklerini üzerinden alıyoruz. Şöyle dilimliyoruz arkadaşlar. Ortadan kesiyorum dilimleri. İsterseniz daha da büyük koyabilirsiniz. Sorun değil. Evet. Kavunlarımızı dilimledik. Sıra geldi şerbetini hazırlamaya. Şerbet için 3 su bardağı şeker kullanacağız. Her bir dilim için 1 su bardağı şeker kullanıyorum. 2 su bardağı da su. Suyu az koymamın sebebi şerbetin çabuk koyu olmasını sağlamak için. Zaten kavunlarımız da suyunu salacaktır. Sulu kavunlar, tatlı kavunlardan. Pazarda genelde bunlar çok satılır arkadaşlar. Kokulu sarı kavunlar. Onlardan yapıyorum. Evet. Yarım da limon suyu sıkıyorum şerbetin içine. 15 dakika şerbeti kaynatıyorum arkadaşlar. Şerbet biraz koyu bir kıvam olduğu zaman kavunları içine döküyoruz. Şöyle yavaşçacık. Bu aşamadan sonra kaşık ile asla karıştırmıyoruz reçelimizi arkadaşlar. Sadece üzerinde biriken köpüklerini alacağız. Evet. Şöyle kaşık ile bakın sarı köpükler oluşacaktır arkadaşlar üzerinde. Şu sarı köpükleri üzerinden alıyoruz. Arada bir kaynadıkça, üzerinde köpükler oluştukça hep alıyoruz. Toplamda 1 saat reçelimizi kaynatacağız. Biraz kısık çektim. Ocağı kıstım arkadaşlar. Yine hızlı gibi kaynıyor gibi duruyor ama normalde kısık bu. Şerbetimizin olması 1 saati sürecek. Bir pakette vanilya ilave ediyorum reçelime. Gördüğünüz gibi üzerinde köpüklerini sürekli aldım. Artık fazla köpük yapmıyor. Ama yine de oluşan köpükleri sürekli alıyoruz. Evet, toplamda dediğim gibi 1 saat kaynatacağız. Bakın köpürmeye başladı. Artık reçelimiz olmaya başladı arkadaşlar. Üzeri sürekli köpürürse bu şekilde reçelimiz kıvama gelmiş demektir. Bakın. Kavunlar içinde cam gibi oldu. Evet, ocağımızı kapatıyoruz. Artık reçelimiz hazır oldu. Şimdi servis tabağına reçelimizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Şu anda sıcak, daha da koyulacaktır. Şöyle biraz servis tabağına boşaltalım. Muhteşem bir reçel hazırladık. Bakın ne kadar güzel bir reçel. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin bu reçeli.
Evet. Umarım sizler için hazırlamış olduğum kavun reçeli tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha nice yeni tariflerde görüşmek üzere. Şöyle ekmeğin üzerine birazcık sürüyorum. Ne kadar güzel olduğunu kendi gözlerinizle görün. Evet, hoşça kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.